Merhaba hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin inşallah. Hanımlar, e, çok istenilen, gerçekten benim de çok hoşuma gitti. İlk gördüğümde battaniye modeli, istek üzerine yapıyorum bu battaniye modelini. Ben yani kare şeklinde bir peçete kadar bir şey anlatım yapacağım. Şimdi çünkü çok istiyorum battaniye örmeyi ama şu an zamanım yok. Ben şöyle Nakon'un baby ipinden 3 numara 3,5 numarada şişimle, tel şişimle anlatımını yapacağım Allah'ın izniyle, Allah izin verirse. Bakın şöyle hemen örgüye yeni başlayanlar için bir daha ilmek atayım. Şöyle bir miktar Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Şöyle parmağımızın arasından, işaret parmağımızda 3 ilmek atıyoruz sadece. Bu battaniye köşeden başlamalı bir battaniye modeli. Bakın şöyle düz haroşa yapacağız. Her iki taraftan da düz olacak. 3 tane ilmeğimi attım. Şöyle döndüm. Şu kenar kısmına haroşa olarak yapıyorum. Bakın böyle çevirerek almıyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Düz bir kere daha örüyorum buraya. 3 ilmeğimi. Şimdi döndüm. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şuraya şöyle bir artırma yapıyorum. Bakın artırmamı yaptım. Tekrar düz örüyorum. Hep dönüşlerde artırma yapacağız. Artırmalı bir model. Döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar şöyle bakın. Şöyle bir ilmek atıyorum. Gizli bir artış yapıyoruz. Delik olmaması için kenarı. Bakın artırdığımı da ördüm düz. Her dönüşlerde bir artırmamı yapıyorum. Bakın dönüşe geldim tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar artışımı şu şekilde de yapabiliyorum. Yaptım. Tekrar düz örüyorum. Toplamda bu haroşamızı 12 sıra yapacağız. 12, 13, 14 o arada yapacağız. Bakın tekrar artırmamı buraya yapıyorum. Bu şekilde artıracağız. Burayı biraz büyüteceğiz. Ondan sonra tekrar diğer modelimize geçeceğiz. Bir haroşalı bir de düz olarak gidecek. Modelli olarak. Ama kolay, herkesin yapabileceği bir model. Tutulan trend bir battaniye bu. Hemen şöyle döndüm. Tekrar artırmaya başladım. Her dönüştüğümde gördüğünüz gibi artırıyorum. Her dönüşlerde arttırıyoruz. Ben şimdi hanımlar 14 sıra falan öreceğim. Kaç sıra ördüğümü tekrar sayacağım size. Bu şekilde artırarak büyüteceğim battaniyemin boyutunu. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, arttırdım, tekrar haroşa ters haroşa da yapabilirsiniz şu şekilde ters tamamını. Ben düz haroşa yaptığım için düzle başladım. Siz ters haroşa yapıyorsanız ters haroşa ile başlayın. Bu şekilde artık tamamını ben bir büyütüp geleceğim hanımlar. Ne kadar büyüttüğümü de söyleyeceğim. Hepsi bu kadar.
şimdilik. Bakın. Bu şekilde büyüteceğiz. Arttırdım tekrar. Döndüm. Her dönüşlerde bakın. Bitişlerde değil. Burası dönüş. Her başladığımda artırmamı yapıyorum. Bakın burada değil. Burada bitişte artırma yapmıyorum. Gördüğünüz gibi. Çünkü artırdığımı örüyorum burada. Döndüm ve artırmamı yapıyorum. Başlama yerinden de artırıyorum. Hadi bakalım. Battaniyemizin kaç sıra yaptım anlatacağım. Hanımlar bakın toplamda 14 diş haroşa. Bakın şu başladığım yerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi 14 diş haroşamız, yani her bir haroşamız 2 şiş yapıyor hanımlar. Onun için 14 28 sıra örmüş oluyorum bu haroşamı. Şimdi 29. sıraya gidiyorum. Yani haroşaları saymanız yeterlidir. Her 5 saymanız şart değil. Ve ön yüzünden gidiyorum. Bakın ilmeğin başladığım yer ön yüzüm belli. Şimdi hem ön yüzünü belirleyeceğiz. Şimdi tamamını gene düz yapıyorum. Hepsini haroşa yapıyorum. Arkadan ters geleceğiz. Modelimizi koymak için düz yönünden koyacağız modeli. Onun için arka yönünden ters geleceğiz. Şimdi dönüşte tekrar artırmamı yapıyorum. Döndüm. Burayı tekrar haroşa, bunun gibi tırtıklı olacak. Kenar kısmı. Artırmamı yaptım. Bakın ters yapıyorum hepsini. Model koymak için mecburen tersten, ters yüzünden ters gidiyoruz. 14 diş haroşadan sonra bir sıra ters gidiyorum. Yani 30 sırada bir modelimizi koymuş olacağız. Burayı da bakın bu şekilde düz örüyorum. Kenara aynı olması için. Bu tekrar kenar ilmeğimi aldım. Bir artırmamı yaptım. Bakın. 2 tane ördüm burada kenarda. Yani 4 tane oluyor. Şimdi buraya bir dolama yaptım. Ajur yaptım yani. Şu ajur yaptığım için 2 ilmeği bir alıyorum. Aldım. Bakın. Şöyle de yapabilirsiniz. Şu ilmeğimizde şöyle keserseniz şuradaki ilmek kaybolur. 2 3 bakın arada da 3 tane ilmek bırakıyorum. Tekrar ajurumu yaptım. İlmeklerimi çevirerek bir kesim daha yapıyorum. Ajurlu bir model. 2 3 tane daha ördüm. Ajurumu yaptım. Tekrar kesimimi de yaptım. 2 3 tane daha, yani kesimle beraber 3 tane oluyor gördüğünüz gibi arası. Bir ajur yaptım. İki tane düz ördüm. Yani 3 oluyor. Ajurumu yaptım. Tekrar kestim. Ajurum 2 düz ördüm. Tekrar ajurumu yaptım. Bakın burada ilmeklerim
ikili denk geldi. Bunu da örüyorum. Bir de arttırıyorum. Bakın burada da 4 tane ilmeğim denk geldi. Burada da 4 tane oldu. Döndüm şu şekilde. Şimdi arttırmalar artık devam edeceği için ara kısımları büyüyecek. Beşli beşli olacak. Şimdi ters yapıyoruz artık hepsine. Ön yüzünden arka yüzünden hepsi ters olacak hanımlar. Bunda bir şeylik yok. Yani bir işlem yok. Sadece dönüşlerde artırma yapıyoruz. Hepsi ters. Şimdi model kısmına geçtiğimiz için arka yönü ters olacak. Ön yüzünden hepsi düz olacak. Tamamı ters geldim başa kadar. Bu kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Aldım. Tekrar buradan ilmeğimi alıyorum. Bir artırmamı yaptım. Şimdi hiçbir işlem yapmadan hepsini bir sıra düz örüyorum ve arka yüzünden de bir sıra ters örüp geleceğim. Hiçbir işlem yapmadan artırmalarımız hep var. Dönüşlerde hep artırmalarımız olacak. Unutmayın. Tamamı düz. Bakın bu şekilde model. Şimdi arka yönden de artırmamı yapıp ters örüp geliyorum hanımlar. Şimdi artırmamızı yaptık. Ters örüp geliyorum. Şimdi bir model tamamlamış olduk. Geldim. Tekrar artırmamı yaptım. Bakın bir tane ördüm. Burada 2 tane ilmeğim var. Gördüğünüz gibi ajurdan önce. Bu sefer ajurdan önce 3 ilmeğim oldu artırmayla beraber. Şimdi çeviriyorum tekrar. Bu kenar kısmını siz kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. 3 ilmek, 2 ilmek, 4 ilmek şeklinde ayarlayabilirsiniz hanımlar. Bakın. Ajurumu yaptım. 1. Şöyle yapalım. Kesileceği için ilmeğimiz eksilecek. Onun için bir tane daha örelim. Hepsi şu modelin olduğu yerler, ajurlu yerler üst üste denk gelmeyecek. Şöyle kesimimi tekrar yapıyorum. Ona dikkat edin sadece. Yine gördüğünüz gibi kenarda 4 ilmek bıraktım. Üst üste denk gelmemesi için 2 ilmeğimi ördüm. 3 tane oldu gene. Ajurumu yaptım, döndüm. Şöyle bir kesimimi yaptım tekrar. Kaydırmalı bir model olacak. Bakın buradan kaydırdık, buraya geldik. 2 tane ördüm tekrar. Tekrar ajurumu yaptım. Döndürdüm. 2 tane ördüm. Tekrar ajurumu yaptım. Döndürüp ikisini bir kesiyorum bakın. İkisini bir kestim. Bakın 1 2 ördüm. Ajurumu yaptım. Şöyle kestim. 2 ördüm. Ajurumu yaptım. Bakın üst üste gelmiyor. Kaydırarak geliyoruz.
Hepsi düzlerin arasına denk geldi gördüğünüz gibi. 1 2 ördüm, ajurumu yaptım ve kesimini de yapıyorum. Kestim. 1, bakın hep 4 kaldı gördüğünüz gibi kenarda. Hep dörtlü gidiyor gördüğünüz gibi kenar. Döndüm şimdi arka yönden tekrar artırmamı yapacağım. Ters, tamamı ters olacak gene. Ters olarak da şu şekilde ipin benden tarafta hep ters gidiyoruz. Gördüğünüz gibi ters. Tamamını başa kadar ters örüyorum. Ön yüzünü döndüm, artırmamı yaptım. Tekrar bir sırada düz, arka yönden de ters geliyorum. Toplamda model arası 2 şiş. Bir sıra daha düz gidiyorum ajurdan sonra. Yani 3 şiş yapıyor arası. Hepsi 3'erli gidiyor. Arka yönünden de geldiğim için toplamda 3 şişten sonra ajuru koyuyoruz. Bakın geldim. Hiçbir işlem yapmadan döndüm. Artırmamı yapıyorum. Ters. Bu da 3. sıram oluyor. İki ters gidiyoruz. Yani 2 defa ters yönden gitmiş oluyoruz. Bir ön yüzünden geldiğimiz için toplamda 3 şiş oluyor model arası. Başa kadar geliyorum hanımlar. Şimdi geldim tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen şu şekilde ördüm. 2-4 tane tekrar bakın, pardon böyle değil, ajurumu aldım, ters çeviriyorum. Zaten kenardan ayarlayacaksınız. Böyle 4-4 ilmek bıraktığınızda artırmayla beraber modeliniz denk gelecek. Bakın 3 ördüm. Tekrar ikisini bir ajurumu aldım, kestim. 2 örüyorum, ajurumu aldım, kestim. Tekrar 1 2 ördüm, ajurumu aldım, kestim. Bakın hepsi düz arasına denk geldi. Gördüğünüz gibi şu şekilde kaydırmalı gidiyor. Tekrar ajurumu alıyorum, ilmeklerimin yönünü çevirip kestim. Tekrar ajurumu aldım, 2 ilmekten sonra kestim. 2 ilmeğimi örüyorum, ajurumu aldım, kestim. 2 ilmeğimi örüyorum, ajurumu aldım, 2 ilmeğimin önünü çevirip kesiyorum, kestim. Gördüğünüz gibi buraya 4 tane denk geldi. Hep böyle gidecek hanımlar. Bakın. Şimdi arka yönden de ters geliyorum tekrar. Şimdi tamamını başa kadar ters gidiyorum. Hadi bakalım, başa kadar ters gidelim. Şimdi artık şeye başlayacağız. Haroşaya başlayacağız. Bakın
artırmamı tekrar yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu yönden de düz, arka yönden de düz olarak 14 diş haroşa yapacağız. 14 diş haroşadan sonra tekrar modelimizi katacağız. Modeli bir kere daha göstereceğim. Nasıl büyüyor, nasıl oluyor. Ondan sonra şeye geçeceğim. Kesimlere geçeceğim. Kesimleri nasıl oluyor? Yani diyelim ki battaniye boyutunu bitirdiniz. Yani istediğiniz büyüklüğe geldi. Yani tamamı 220-230 ilmek yapabilirsiniz battaniyenin. O büyüklüğünü siz ayarlayacaksınız. Ne kadar isterseniz. 1 metre, 1 metre de yapabilirsiniz. Daha da küçük yapmak isterseniz 70-80 santim yapabilirsiniz. 90 santim yapabilirsiniz. 1'e 20 de yapabilirsiniz. Bakın artık düz gidiyoruz. Haroşalar halinde düz gidiyoruz. 14 diş haroşamı örüp geleceğim ben hanımlar. Artık bu şekilde alt sıramızda ne yapmışsak artık aynısını yapacağız. Dediğim gibi kenarlardan sürekli artırmamız var. Kesim yeri yani eksiltmeye başlayana kadar battaniyemizin büyüklüğünü ayarladığımızda kesmeler başlayacak. Bunu da göstereceğim nasıl kesimler olacak. Bir önce şunu bir 14 diş haroşamı yapıp gidiyorum hanımlar. Bakın kenar ilmeğimi böyle ördüm düz. Buradan da şu şekilde alıp artırmamı yapıyorum. Artırmalarınızı unutmayın hanımlar. Her dönüşte artırıyorsunuz. Haydi bakalım. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde bir model. Gerçekten benim de gördüğümüz çok hoşuma gitmişti model. Bakın kenarlarda bu şekilde gidiyor. Benim de çok hoşuma gitti. Zamanım olsa örürüm ben bunu da. Zamanım yok şu an. Yani bunlara bebek battaniyesi vaktim yok. Belki de devam ederim. Hiç belli olmaz. Kaç yumaktan çıkar hiç bilmiyorum. Bu şekilde isterseniz büyütürüz. Sonra ben size bitişine atayım en iyisi. Bir tane de bebek battaniyemiz olsun. Örmesi de güzel gidiyor gördüğünüz gibi. İkinci düze geldiğimizde ben 14 diş haroşamı yapıp geliyorum. İkinci düze geldiğimde tekrar göstereceğim. En iyisi sonra bir daha videosunu, en son videosunu çekeceğiz gene. Bakın bu şekilde. Hanımlar şimdi 14 diş haroşamı yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diş. İsterseniz 12 diş yapabilirsiniz arasını. Ben 14 yaptım. Artık 14'te başlamıştım çünkü. Bir artırmam yaptım ve ters gidiyorum hepsini. 14 dişten sonra hepsini başa kadar ters gideceğim. Hadi bakalım. Hepsini başa kadar ters gidiyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Artırmamı yaptım. Şimdi ikinci sıramızı gidiyoruz modelde. Düz olarak model yapmadan. Yani bu ikinci sıra arkadan ters yönden geldik. Bir sıra bir de düzden gidiyoruz. Bir de tersten gelip üçüncü sıramızı yapmış olacağız. Dördüncü sırada modelimizi katacağız. Haydi bakalım başa kadar da şimdi hepsinin tamamını düz gidelim. Şimdi üçüncü sırayı da arkadan ters gidiyoruz. Ters yönünden. Tamamını arttırdım. Ters olarak devam ediyorum.
Hadi bakalım, başa kadar da tekrar ters gidip modelimizi oluşturalım. Hep ters yönden geldiğimizde, ters de olsa bu kenar ilmeğimizi düz alıyoruz hanımlar. Onu biraz da göstermek istedim. Ve örmeden buradan, şuradan değil, bakın buradan alıyoruz. Örmeden ipim öbür tarafta. Bir artırmamı yaptım tekrar. 2 3. Bakın buraya 3 ilmek koyacağım bu sefer. Ya da bir dakika geldiğimizde 4 olacak burası. Pardon. Ajurumu yaptım. İlmeklerimi çeviriyorum. Ve kesimimi yapıyorum. 1 2 ilmeğimi ördüm. Ajurumu yaptım. Tekrar kesimimi yaptım. 1 2 ilmeğimi ördüm. Ajurumu aldım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 2. Şimdi yanına başa kadar bu şekilde gidiyorum. Ajurumu aldım. Artık alt sırada ne yapmışsak aynısını yapacağız. Bakın bu şekilde ajurlarımızı alarak başa kadar gidiyorum. Şimdi bakın kenarda 3 ilmeğim var. Şöyle ajurumu aldım. Şu 2 ilmeğimi çeviriyorum. 2 ilmeği kestim. Bakın 1, bununla beraber bakın 3 tane ilmeğim oluyor. Kenarda döndüm. Şimdi 4. olacak. Arttırdım. Tamamını ters yapıyorum artık. Bu şeyde tamamı ters. Başa kadar ters gidiyorum. Artık 3 sıradan sonra bakın bu 1. sıra olarak sayıyorum ben bunu tersten. 2 sırada ördükten sonra aynı modelimizi katıyoruz gene. Hadi bakalım hanımlar, şimdi artık 2 sırada bundan hariç örüp geliyorum. Bu modelimi de göstereyim, bitireceğim videomu. Şimdi hanımlar tekrar kenar ilmeğimi aldım, arttırdım. Bakın 3 tane ördüm. Ajurumu yaptım. İlmeklerimi çevirdim. Yani arttırmayla beraber 3 tane oluyor. Kesim yaptım. 1 2 ördüm. Tekrar bakın kesimi yapıyorum. 1 2 örüyorum. Bakın tam ortaya geliyor gördüğünüz gibi. Ajurumu aldım, kesimimi yaptım. Şimdi başa kadar bu şekilde gidiyorum. Ondan sonra tekrar 2 sıra daha öreceğim. Bakın kısa kısa gösteriyorum şimdi. Biraz sırada gösterdiğim için. 3 ördüm. Araları 3 3 kalıyor. 1 2 artırdım. Tekrar kesim yaptım. 1 2. Bundan hariç tekrar 3 sıra öreceksiniz. Tekrar bu modeli koyacaksınız. Sonra 2 sıra öreceksiniz. Haroşaya koyacaksınız. Artık bundan sonrası bu şekilde gidecek hanımlar. Çok da fazla ben uzatsam da aynı gidecek. Fark etmeyecek. Bakın bu şekilde hanımlar modelimiz. Gördüğünüz gibi. Kolay. Örmesi de güzel gidiyor hanımlar. Beğendim örmesinde. Zevkli gidiyor. Artık benim anlatacağım şimdi bu kadar. Bakalım kaç yumaktan çıkacak, nasıl çıkacak bilmiyorum. Bir yumak var elimde, 2 yumak daha alsam yeterli diye düşünüyorum.
Çok fazla büyük bir battaniye yapmayacağım. Bakalım, ben biraz ortasına geldiğimde tekrar kesimleriyle beraber anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın. Safişin elemeklerinde kalın. Allah'a emanet olun.